Uzunca bir aradan sonra tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz merdivenin korkuluklarının montajını yapmayı planlıyorum. Henüz korkulukları satın almadım. Ölçüsünü alacağım öncelikle merdivenlerin. Daha sonra da sanayiye gidip malzemelerimi alıp geleceğim. Ustalara sorduğum kadarıyla ve öğrendiğim kadarıyla acemi işi olacak. Mutlaka hatalarım olacaktır. Umarım faydalı bir yayın olur. İki merdiven arasındaki boşluklarda yukarıya kadar farklılık var. Şurası 9, şu kısım 11, en üst tarafta 14. Evet, malzemeleri aldık. Normalde 6 metre bunlar. Ben ölçülere göre 2'ye böldürdüm. Yani 3'er metre benim işimi görüyor. Dolayısıyla benim 4x4 ile bunları getirebildim. Merdivenin boyu 28 santim. Dolayısıyla bunun yarısından itibaren 14'e 7 santimetre olacak şekilde ölçüleri alıyorum yani. Şuradan 14, şurası. Buradan da şöyle 7 santim, tam şurası arkadaşlar. Tüm merdivenlerin delme noktalarını şu şekilde işaretliyorum. Buraya kadar ortadan yaptım ama burayı ortaya getirmeyeceğim. Tam bunun karşısından yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla burası kaç santim? 18, 9 santimden yapacağım bunu. 9 santimde bunu buradandı. Şuradan. Hemen şöyle işaretledim şuraya. Şimdi bu gördüğümüz arkadaşlar ankraj. Yani biz dikmeleri bunun üstüne geçireceğiz. Bu 40 santimlik. Bunların daha küçük boyları da var. İnternette gördüm, daha küçük kullanıyorlar. Ben biraz sağlam olsun diye en büyüğünden aldım. Şimdi bunun şu kısmını çakacağız. Tabii bunu çakabilmemiz için mermeri delmemiz gerekiyor. Şurası 10 santim. Yani 10 santimlik bir delik bizim işimizi görecek. Fakat bu mermerlerin kalınlığı da 3 santim. Normalde 13 santimlik bir delik delmemiz lazım. Mermerlerde herhangi bir kırılma, patlama, çatlama olmaması için elmas uçlu bir delici kullanmamız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar şu şekilde karot almak için kullanılan uçlarımız var. Bu 20 milimetre. Yani mermeri bununla deldikten sonra diğer kısmı, yani şu kısım için normal beton delme matkap ucu kullanacağız. Bunu sabitledikten sonra da üzerine dikmeleri geçireceğiz. Hadi bakalım. Bismillah diyerek delme işlemine başlayalım. Matkapla deliyorum arkadaşlar dikine. Şu şekilde. Şurada bakın işaretli yeri var. Yeşil. Ben görebiliyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Oraya kadar deleceğim arkadaşlar. 13 santim burası toplam. Azıcık daha delmem lazım bana. Evet arkadaşlar, delme işlemlerini tamamladım. Hava püskürtmek suretiyle temizliklerini de gerçekleştirdim. Şimdi ankrajları buralara yapıştıracağım. Epoksi yapıştırıcı kullanıyoruz bunun için. Farklı farklı epoksi yapıştırıcılar var. Benim silikon tabancam vardı. Dolayısıyla kendi silikon tabancama uygun bir epoksi aldım. Artık onları buralara sıkmak suretiyle ankrajları yapıştıracağım. Bunun baş kısmını kesiyorum. Tamam mı? Şöyle. Ups. Biraz sıktırmışız. Tamam. Şimdi hemen ucunu çeviriyorum şöyle. Bunların uçları farklı tabi. Şöyle farklı. Bu kimyasal dübellerin ucunda karıştırıcı var. Önce arkadaşlar sıkmak suretiyle şöyle homojen bir renk oluşana kadar arkadaşlar şunu boşa akıtıyorum yani. Bakın. Tamam. Bence tamam bu. Şimdi bunu
şöyle sokup deliğe sıkarak çekiyorum. Biraz daha koymam lazım içerisine. Sağlam olsun. Şimdi aslında korkuluk yüksekliğinin standardı var. Fakat bu standart muhtemelen belediyelere göre değişiyor. Öyle anladım ben. Çünkü araştırmaların sonucunda. Burada sorduğumda 110 santim dediler. Yani 110 santim bir korkuluk için gerçekten yüksek bir değer. Bu yüzden dolayı ben bu kurala uymayı işin açıkçası düşünmüyorum. Caminin korkuluklarını ölçtüm. Yaklaşık 90 santim dikmelerimin 81 santim, 82 santim civarında olması lazım. Ben 82 santimden keseceğim. Aparatlarla birlikte muhtemelen 90-91 santim olacak. Tabii merdivenlerin durumuna göre de bu yarım santim oynayabilir. Şimdi 82 santimden dikmelerimizi kesmeye başlayalım. Şimdi borularımızı da yerleştiriyorum. Bunlar şöyle oluklu arkadaşlar. Dolayısıyla oluklarını ben iç kısma doğru gelecek şekilde ayarlıyorum. Daha sonra çıtaları buradan çakacağım. Şöyle bileziğini takıyorum. Yani aslında şu naylonunu yırtmadan takabilir miyim diye şey yaptım ama şurada fazlalık var. Fazlalıktan dolayı takılmıyor. Evet. Bileziği de altına geçti. Tamam mı? Evet, şimdi sıra geldi dirsekleri yapmaya. Bugün şekilde kestim. Bu sabit. Bu arkadaşlar henüz sabit değil. Çünkü bunu da sabit yaparsam ikisini aynı anda sokma şansım yok. Bunları arkadaşlar yapıştıracağım. Yapıştırmak için şu gördüğünüz ürünü kullanacağım. Bu aslında alüminyumda yapıştırabiliyormuş. İlk defa kullanacağım ben. Eğer yapıştırmak işini çözmezse o zaman belki vidalamayı düşünebilirim. Zira vidalama yani insanın eline geldiğinde rahatsız edebiliyor. Gerçi yuvarlak başlı vidalardan kullanıyorlar ama ben tercihimi yapıştırmadan yana kullanmak istiyorum. Şimdi yapıştırıcıyı da arkadaşlar şu dirseklerin iç kısmını kullanacağım. Çünkü buraya sürdüğüm zaman muhtemelen hani şey yapabilir, dışına bulaşabilir. Bir de onunla uğraşmak istemiyorum. O yüzden iç kısmına şöyle silikondan sürmeye başlıyorum. Şunlar. Şimdi şunu şöyle içine sokayım. Evet, bu da buraya girdi, bu da girdi.
Sevgili dostlar, merdiven korkuluklarının montaj işlemi tamamlandı. Şimdi bu süreçte karşılaştığım bazı problemler, yaptığım hatalardan ve bazı yapılması gereken olan işlemlerden size bahsetmek istiyorum. Korkuluk modelimiz bu şekilde. 3 tane ara çubuğumuz var. Bir tane küpeştemiz var. Şu başlangıç kısmını kendimce böyle yapmaya çalıştım. Belki daha önceden de yapanlar vardır. Bilemiyorum. Şu kısmı böyle içeriye geçecek şekilde yaptım. Fakat tabii karşılaştığım bir problem şu. Şu köşe aparatlarını arkadaşlar açmanız gerekiyor. Normalde bunlar 90 derece. Fakat açtığım zaman şurasını ben yamulttum. Yani bunun düzgün şekilde açılabilmesi için bir aparata ihtiyacı var. Ben çünkü düzgün şekilde açma şansım olmadı. Eğer varsa da diğer arkadaşlar haberdar olsun diye sizler nasıl yapılması gerektiğinden bahsedebilirsiniz. Yani şu yamukluk mecburen oluştu. Eğer fikirleriniz uygun olursa bunu değiştirebiliriz daha sonra. Şu şekilde bir başlangıç noktası oluşturmuş oldum. Arkadaşlar bronz rengi seçtik. Fakat bunun bir dezavantajı var. Yani özellikle iş yaparken kaçırırsanız yani vidalarınızı veya matkabınızı, mesela şurada gördüğünüz gibi çizgiler oluşuyor. Bu da tabii bir problem. Yani açık renkli veya gümüş renkli olanlarda bu çizgiler oluşmayacaktır. Veya eğer kendinize bu şekilde ya antrasit veya bu renkten seçerseniz çok dikkatli olmalısınız. Bu benim hatam, şu çizgiler. Şimdi değerli dostlar, şu bağlantı aparatlarının direklere ilk baştan monte edilmesi gerekiyor 90 derece olacak şekilde. Ben bunların montesini yapmamıştım. Dolayısıyla bazıları böyle yamuk yumuk oldu. Bunları yerleştirmekte zorlandım. Bu da önemli bir şey. Çünkü bu sefer şuralar açık kalıyor. Tamam mı? Açık kalınca da ele geliyor buralar. Ele gelmesi de rahatsızlık veriyor. Tabi burada şunu da söylemem gerekiyor. Bu parçanın imalatını yapanlar, bakın mesela şurayı oval şekilde yapmışlar, gerçekleştirmişler. Çok güzel. Peki şu köşeleri neden yapmamışlar bilmiyorum bakın. Şu köşelerde oval bir şekilde şöyle yapılabilir. O zaman hiç ele gelmez. Hatırlarsanız şu dirsekler için ben herhangi bir şekilde vida kullanmak istememiştim. Onun için de kullanmadım ve yapıştırıcı kullandım. Yapıştırmanın şöyle bir dezavantajı var. Kuruduğunda eğer dışarıya çıkan bir yapıştırıcı malzeme olursa, bakın şurada gördüğünüz gibi şöyle, bunları temizlemek zor olabilir. Bu yüzden yapıştırıcı kullanacaksanız şu iç kısma daha yakın bir şekilde silikonu kullanmanızda fayda var ki dışarıya çıkmasın. Yoksa bunları temizlemek zor olacak. Bir de tabii yapıştırıcı kullanmanın bir dezavantajı şu olabilir. Daha sonra tamir bakım yapmak ihtiyacı olduğunda bunların çıkartılması biraz zor olacak gibi geliyor bana. Bu beklediğimden daha kuvvetli bir yapıştırıcı olduğunu gördüm ben. Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Vidalı olduğunda vidaları söküp yine tamiratını yapabilirsiniz. Ama bunun yani pek öyle çıkma şansı yok. Bu bayağı kaynak gibi oldu. Şimdi bu dikmeler için ankraj kullanmıştık. Ankrajların boyunu mümkün olduğunca yüksek tutmakta fayda var. Ben 40 santimlik aldım. Dolayısıyla 30 santim dışarıda kaldı. Yani şu ara çubuğun çakma işlemi ankraj üzerinden gerçekleşti. Dolayısıyla ikisi de ankrajdan olduğundan daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Ankrajları mermere ve mermerin altındaki betona sabitlemek için kimyasal dübel kullandık. Tabii onu kullanırken de dikkatli olmak lazım. Mesela şurada gördüğünüz gibi kimyasal dübellerin artıkları şuralara dökülmüş, çok kötü duruyor. Bunlar nasıl çıkar bilmiyorum. Eğer bir fikri olan varsa bunları çıkartan bir malzeme, sıvı malzeme yorumlarda belirtilse iyi olur. Çünkü
Bu artıkları kazıdığınız zaman altındaki mermer parçasıyla birlikte geliyor. Yani bu çok kuvvetli bir yapıştırıcı ve dübel. Dolayısıyla bunları nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. Keşke yani bu kadar kuvvetli olacağını bilseydim buralara bir şey serer veya daha dikkatli olurdum. Dirseklerden bir tanesini kısa kesmişim. Sonra fark ettim. Normalde yukarıdan böyle çakıyordum bunları. Burada böyle bir bakın açıklık var. Şurada. Belki şunun böyle parçası buraya geldiğinde daha henüz sağlamlaştırmadım bunu. O zaman belki bir fark edilmeyebilir. Bilemiyorum. Ama bu böyle kalacak. Yani bu zaten sağlam aslında. İyi çakıldı. Herhangi bir problemi yok ama bu böyle havada kaldı. Bu da benim yaptığım hatalardan bir tanesi. Şimdilik yapacak bir şey yok. Ama yani hata. Diyelim ki heveslendiniz, karar verdiniz kendi işinizi kendiniz yapmaya ve korkuluk yapmak için malzemelerinizi aldınız. Ne tür alet edevata ihtiyacınız var? Avuç taşlamaya ihtiyacınız var. Bununla malzemelerinizi keseceksiniz. Bazen dekupaja alüminyum kesici uç takmak suretiyle de alüminyum malzemelerinizi kesme şansınız var. Beton delmek için arkadaşlar hiltiye ihtiyacınız var. Aynı zamanda tabii sadece bu uç kullanmıyorsunuz. Şu gördüğünüz elmas ucunuza da ihtiyacınız var. Sakın mermeri beton delme uçlarıyla delmeye kalkmayın, parçalarsınız. Gerekirse bazen hafif açmak için büyük matkap ucu kullanabilirsiniz. Şundan bazen hafif açmak gerekebilir. Silikon tabancası ve eğer yapıştırma kullanacaksanız uygun yapıştırıcı malzeme ihtiyacınız var. Yok ben yapıştırmak istemiyorum, vidalamak istiyorum diyorsanız o zaman buna ihtiyacınız yok. İşlerim kolay yürüsün diyorsanız doğru düzgün şarjlı bir matkaba ihtiyacınız var. Ben kesecek yerleri işaretlemek için şununla çizik attım. Dolayısıyla böyle bir şeye de ihtiyacınız olabilir. Şununla da orta noktaları bulmak için böyle bir aparat yapmıştım. Yani yapmak zorunda değilsiniz. Göz kararıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani bunlar ihtiyacınız olan malzemeler. Bazen bir de şöyle bir şey. Çakmak için şöyle plastik uçlu bir çekiç olabilir, eldiven olabilir. Bunlar malzemeleriniz. Evet. Hilti matkabı ucunun uzun olması kötü bir tercih. İhtiyacınız kadar olması lazım. Mesela ben şuraya kadar delme işlemini gerçekleştirmişim. Şurası fazlalık. Kaliteli bir hiltiniz yoksa adi malzemeden üretilmiş matkap uçları salınım yapıyor ve olması gerektiğinden daha geniş delikler açmış oluyorsunuz. Bu da tabii negatif bir şey. Sonra siz o delikleri doldurabilmek için daha fazla kimyasal dübel kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.